Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Mustafa Sufi'nin devrim serüveni hakkında konuşacağız. 20. yüzyılın ilk çeyreği yalnızca imparatorlukların çöktüğü değil, aynı zamanda yeni bir dünyanın inşa edilmeye çalışıldığı bir dönemdi. Ekim Devrimi ile birlikte artık sosyalizm daha önceki yıllarda olduğu gibi yalnızca teorik bir tartışma olmaktan çıkıp tarih sahnesine somut bir siyasal güç olarak çıkmıştı. İşte bu tarihsel kırılma anında Osmanlı aydın dünyasından çıkmış, sürgünler, hapisler ve politik dönüşümlerle yoğrulmuş bir figür kendisini dünya devriminin merkezinde buldu. Mustafa Sufi. Bu video boyunca Mustafa Sufi'nin Lenin'le tanışmasını, Komintern içindeki siyasal yolculuğunu, Sovyetler ile kurduğu devrimci ilişkiyi, Ankara hükümetinin komünizm fikrine karşı geliştirdiği refleksleri ve Karadeniz'de son bulan hayatını tarihsel bağlamı içinde ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu bölümde Mustafa Sufi'nin Osmanlı aydın çevrelerinden başlayan ve ardından Bolşevik çizgiye ilerleyen ideolojik dönüşümü anlatacağız. Mustafa Sufi, başlangıçta Osmanlı aydın geleneği içinde yetişmiş, hatta ittihatçı çevrelere yakın durmuş bir isimdi. Ancak Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım, onun düşünsel dünyasında köklü bir kırılmaya yol açtı. 1914'te Rusya'ya sürgün edilmesi, Sufi'nin hayatındaki en belirleyici dönemeçlerden biri oldu. Çarlık Rusyası'nda önce esir, sonra sürgün olarak yaşarken ülkede devrimci ayaklanmalar patlak verdi. Subi, Ekim devrimini yalnızca uzaktan izleyen bir aydın değil, devrimci atmosferin aktif bir parçası haline gelen bir kadroydu. Burada altını çizmek gerekir. Mustafa Subhi'nin Bolşevizme yönelimi, devrimin yarattığı umudu bizzat kendi gözleriyle görmesiyle birebir ilişkilidir. Çünkü Marksizm ve devrim olgusu onun gözünde yalnızca Rusya'nın değil, ezilen ulusların ve sömürgeleştirilmiş tüm halkların kurtuluşunun anahtarıydı. Mustafa Subhi'nin politik serüveninde en kritik anlardan biri Vladimir Lenin ile kurduğu doğrudan temastır. Lenin, 3. Komünist Enternasyonali ya da daha çok bilinen adıyla Komintern'i tasarlarken devrimi yalnızca Avrupa merkezli bir süreç olarak değil, Doğu Asya'nın uyanışıyla tamamlanacak bir dünya devrimi olarak görüyordu. İşte Mustafa Subhi tam da bu stratejinin somut karşılığıydı. Osmanlı coğrafyasını iyi tanıyordu, Türkçe yayınlar yapabiliyordu, Asya halklarıyla sosyalizmi buluşturabilecek nitelikli kadrolardan biriydi. Lenin için Mustafa Sufi yalnızca yerel bir aktivist değil, Asya'nın bütününe sosyalizmin taşıyıcısı olabilecek bir devrimci figürdü. Bu nedenle Bolşevik Parti kadroları Mustafa Sufi'nin son derece nitelikli olduğuna kanaat getirmiş ve Komintern çalışmalarına direkt olarak dahil etmiştir. Burada önemli bir noktayı vurgulamak gerekir. Sufi'nin Lenin'le ilişkisi hiyerarşik bir bağlılıktan ziyade ortak devrimci hedeflere dayalı bir yoldaşlık ilişkisi niteliğindeydi. ...1919'da kurulan Komintern, Dünya Komünist Hareketi'nin merkeziydi. Subhi, bu yapının içinde Anadolu'dan gelen en güçlü siyasal temsilci konumuna yükseldi. Komintern'de Subhi'nin savunduğu temel düşünceler netti. Tüm Anadolu coğrafyasında gerçekleşecek gerçek bir kurtuluş ancak anti-emperyalist ve sosyalist bir çizgiyle mümkündü. Ulusal bağımsızlık, sınıfsal kurtuluşla birleşmediği sürece yarım kalacaktı. Anadolu'daki mücadele, işçi ve köylülerin siyasal iktidarıyla tamamlanmalıydı. Bu perspektifle Subhi, 1920'de Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunda öncü rol oynadı. Parti, Rusya'daki devrimsel deneyimi birebir kopyalamayı değil, Anadolu'da yürütülen mücadeleye özgü, koşullara uygun bir sosyalist yol geliştirmeyi hedefliyordu. Subhi, Komintern'de Anadolu'yu pasif bir alan değil, direkt olarak devrimin aktif bir cephesi olarak savunmuştur. Komintern'de açıklanan ilkelerden sonra Mustafa Subhi ile Ankara hükümeti arasındaki siyasal ayrılıklar ve tarihsel çatışmalar başlamıştır. Ankara'daki ulusal hareket mücadele yürütürken Sovyetlerden askeri ve diplomatik destek alıyordu. Ancak bu destek stratejik bir ittifak olarak görülüyor, komünizm hedefi ise bir tehdit olarak algılanıyordu. Anadolu hareketinin liderleri için Sovyet yardımı gerekliydi.
Ancak işçi sınıfının siyasallaşması kendileri için tehlikeliydi. Türkiye Komünist Partisi'nin Anadolu'da örgütlenmesi onların kontrol edemediği bir güç anlamına geliyordu. Bu nedenle Ankara bir yandan Moskova'yla dostluk mesajları verirken diğer yandan Anadolu'da yaşayan ve politik faaliyetler yürüten Türk, Kürt, Ermeni ve Rum komünist kadroları sistematik biçimde tasfiye etmeye başladı. Ankara hareketinin Sovyetlerle ilişkisi hiçbir zaman ideolojik değildi. Tamamen çıkar amaçlı, pragmatik bir zeminde yürütülmekteydi. Mustafa Subhi'nin Anadolu'ya gelişi bu çelişkinin en çıplak haliyle ortaya çıktığı andı. ...1920 sonunda Mustafa Subhi ve yoldaşları Komintern'de alınan kararlar neticesinde Anadolu'ya geçmeye karar verdiler. Amaçları gayet açıktı. Yürütülen ulusal mücadeleye destek vermek ama aynı zamanda işçi ve köylüler arasında sosyalist örgütlenmeyi başlatmak. Ancak Erzurum'dan Trabzon'a uzanan süreçte Mustafa Subhi ve yoldaşları bir tehdit olarak görüldü ve sürekli takip edildiler. Gitmeyi hedefledikleri bölgelerdeki insanlar kışkırtıldı ve bilinçli şekilde bir linç atmosferi yaratıldı. Dolayısıyla Subhi'nin öldürülmesi kontrolden çıkmış yerel unsurların falan değil, direkt olarak Ankara hareketinin girişimleri sonucu gerçekleşmiştir. 28 Ocak 1921 gecesi Mustafa Subhi ve 14 yoldaşı Trabzon'dan Sovyetlere geri gönderilmek için bindirildikleri teknede katledilmiştir. Eşi Meryem ise önce seks kölesi yapılmış, daha sonra ise bölgenin zenginlerinden Nemlizade Ragıp Bey'e satılmıştır. Bu olay Anadolu'daki sosyalist hareketin ilk büyük ve açık tasfiyesidir. Ankara hareketinin sınıf siyasetinden bilinçli kopuşunun ve Anadolu mücadelesinin sosyalizmden arındırılması tavrının tarihsel ilanı olmuştur. Sovyetler Birliği bu cinayeti not etmiş, ancak Türkiye ile kurulan stratejik ilişkiler nedeniyle meseleyi diplomatik bir krize dönüştürmemiştir. Bulunduğu bölgelerde çeşitli yerlere Mustafa Subhi adı verilerek şahsı onurlandırılmıştır. 1940'ta Kırım'da Mustafa Sufi'nin adını taşıyan sokak, 1927'de Simferopol'de Sufi Sinema Salonu kuruldu. Kerç'te bir kulübe, Yalta'da bir sanatoryuma ve Kuybişev rayonundaki bazı kolhozlara Mustafa Subhi adı verilmiştir. Azerbaycan'da 2013 yılına kadar Mustafa Sufi adında bir sokak mevcuttu. Evet dostlar, Mustafa Subhi'yi anlattığımız bu videoda sadece bireysel bir hikayeyi değil, Anadolu'da bastırılmış bir devrim ihtimalinin tarihini de sizlere aktarmış olduk. Mustafa Subhi, Lenin'le aynı masaya oturmuş, dünya devriminin bir parçası olmuş, Anadolu'da sosyalizmi örgütlemek istemiş bir devrimciydi. Onun katledilmesi adeta Anadolu topraklarının sosyalizmle kurabileceği tarihsel bağın kanla kesilmesidir. Bugün Mustafa Sufi'yi anlamak yalnızca bir cinayeti değil, başka bir ülke ihtimalini anlamaktır. Ve bu ihtimal sadece Karadeniz'in karanlık sularında değil, tarihin hafızasında yaşamaya devam etmektedir. Mustafa Subhi, bilinçli olarak tarihten silinmek istenmiş bir devrimciydi. Ancak silinmesinden öte, ölümünden 100 yıldan fazla süre sonra bile onun mirasını anlatmaya halen devam ediyoruz. Umarım konu hakkındaki bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Bu videoda Mustafa Subhi'nin devrim serüvenini sizlere anlattık. Serüven ifadesi sizlere maceracılık anlamıyla olumsuz gelmesin. 20 Şubat 1921 tarihli Rusya Komünist Partisi Bolşevik'in parti içi raporunda cinayetin ilk ulaşan haberleri üzerinden yapılan bir değerlendirmede Türkiye Komünist Partisi'nin Anadolu'ya geçme kararı eleştirisel olarak anılmış ve maceracılığın tehlikelerine dikkat çekilmiştir. Bu isimlendirmeyi bu yüzden seçtik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.